Çin'in Türkistan'ı kuşat politikasını duydunuz mu? Xi Jinping'in Çin rüyası vizyonu sadece bir ekonomik atılım değil, aynı zamanda bu coğrafyaya yönelik bir hegemonya planını içeriyor. Haritalarda Çin'in doğal nüfus alanı olarak işaretlenen bölgeler bugün enerji kaynaklarının sömürüsü, kültürel asimilasyon ve stratejik kuşatma politikalarıyla yeniden şekillendiriliyor. Enerji kaynaklarından toprak taleplerine kadar her alanda derin bir strateji yürüten Çin, borç tuzaklarıyla ülkeleri kıskaca alıyor. Nüfus politikalarıyla demografik yapıyı değiştirirken kültürel mirası sistematik bir şekilde yok ediyor. Komşularına yönelik toprak iddiaları ve bölgeyi Çinleştirme çabaları giderek daha görünür hale geliyor. Tüm bunlar Türkistan coğrafyasındaki dengeleri ve Türkiye'nin bölgedeki etkisini kökten değiştirebilir. Bu büyük stratejinin perde arkasını birlikte inceleyelim. GZT'yi takipte kalın. Çin neden Doğu Türkistan'a bu kadar önem veriyor? Cevabı basit. Çünkü enerji güvenliğinin ve bölgesel gücünün anahtarı burada saklı. Üç dağ arasında iki havza olarak bilinen Doğu Türkistan, tarım, Jungar ve Turfan havzalarındaki petrol ve doğal gaz rezervleriyle Çin'in enerji ihtiyacını karşılayacak büyük bir potansiyele sahip. Örneğin Çin'in devlete bağlı enerji şirketi CNPC bu bölgede petrol ve doğal gaz çıkarımı yaparken aynı zamanda Kazakistan'dan gelen enerji hatlarını buradan geçirerek Çin'in enerji koridorlarını güçlendiriyor. Bununla birlikte Türkmenistan'dan gelen doğal gaz boru hatları da bu bölgeden geçerek Çin'in enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamakta. Doğu Türkistan'ın coğrafi konumu Çin'in Batı Türkistan'daki stratejik çıkarlarını da etkiler. Çin'in bu genişleme politikası yalnızca enerjiyle sınırlı değildir. Doğu Türkistan, Türkistan halklarıyla ortak kültürel ve dini bağları nedeniyle etnik meselelerin hızla yayılabileceği hassas bir nokta. Çin bu bölgede baskıcı politikalar uygulayarak Uygur, Kazak ve diğer etnik grupların kültürel ve dini kimliklerini hedef almakta. Böylece bölgedeki olası ayrılıkçı hareketlerin önüne geçmeye çalışıyor. Ancak bu yaklaşım hem yerel direnişi hem de uluslararası tepkiyi artırmakta. Örneğin 2022 yılında Kazakistan'da Çin'in Doğu Türkistan'daki baskılarına yönelik halk protestoları düzenlenmiş. Aynı yıl ABD'nin Doğu Türkistan bölgesinde üretilen ürünlere ambargo koyması Çin'in bu politikalarına karşı alınan uluslararası önlemlerden biri olmuştur. Rusya'nın ekonomik kriz ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle bölgedeki nüfuzunu kaybetmesi Çin'e Batı Türkistan'da daha fazla alan açtı. Doğu Türkistan bu jeopolitik mücadelenin merkezinde yer alırken burada yaşanan her adım Çin'in batıya doğru genişleme stratejisinde kritik bir rol oynuyor. Türkistan, Çin'in yumuşak güç politikalarının en yoğun şekilde uygulandığı bölgelerden biri. Yumuşak güç bir ülkenin diğer ülkeler üzerinde askeri ya da zorlayıcı yöntemler kullanmadan kültürel, ekonomik ve diplomatik araçlarla etkide bulunma yeteneğidir. Pekin son yıllarda hem ekonomik hem de kültürel araçları kullanarak nüfuzunu artırmaya yönelik stratejik adımlar atıyor. Çin hükümeti Türkistan gençliği üzerinde etkili olabilmek için sunduğu eğitim programlarını kültürel nüfus stratejisinin bir parçası olarak dikkatle işliyor. Bu ülkelerden yüzlerce genç, cazip burs imkanları ve prestijli üniversite teklifleriyle Çin'e çekiliyor. Ancak bu burs programları öğrencileri yalnızca dil ve eğitimle sınırlamıyor. Aynı zamanda Çin'in siyasi sistemine, tarihi anlatılarına ve dünya görüşüne uyum sağlamalarını teşvik eden bir yapı sunuyor. Bu durum eğitimlerini tamamladıktan sonra gençlerin kendi ülkelerine Çin'e sempati duyan, Pekin'in politikalarını destekleyen bireyler olarak dönmelerine neden oluyor. Bursiyerlerden Çin'deki deneyimlerini düzenli raporlamalar isteniyor ve bu süreçte Çin'in olumlu yönlerini ön plana çıkaran bir dil kullanmaları teşvik ediliyor. Mezunların kendi ülkelerinde Çin'in kültür ve politikalarını yaygınlaştırma rolünü üstlenmeleri dolaylı olarak talep ediliyor. Bu süreç masum bir kültürel tanıtım gibi görünse de uzun vadede Çin'in bölgedeki nüfuzunu artırmayı hedefliyor. Türkistan'da aktif olan Konfüçyüs enstitüleri dil eğitimi ve kültürel etkinlikler gibi masum faaliyetlerle tanınıyor. Ancak bu enstitüler yerel kültürleri gölgede bırakarak Çin'in kültürel hegemonyasını inşa etme rolü oynuyor. Örneğin Kazakistan'da Çin dilini öğrenmenin geleceğin anahtarı olduğu fikri aşılanırken Kazak Türkçesinin eğitim ve ekonomik anlamda yeterince işlevsel olmadığı algısı oluşturuluyor. Geleneksel Türk motifleri, festivalleri ve değerleri Çin'in tarihsel etkisiyle ilişkilendirilerek sunuluyor. Kırgızistan'da faaliyet gösteren Konfüçyüs enstitüleri özellikle Çin yatırımlarının yoğun olduğu bölgelerde okullara sponsorluk yapıyor. Bu sponsorluklar kapsamında okulların Çin bayraklarıyla süslenmesi ve Çin tarihiyle ilgili derslerin müfredata eklenmesi kültürel bağımsızlık
açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çin, medya üzerindeki etkisini artırmak için gazetecilere ve medya temsilcilerine yönelik bilgi turları ve seminerler düzenliyor. 2023 yılında Kazakistan'dan bir grup gazeteci Çin'e davet edilerek Çin'in modernleşme projelerini ve ekonomik başarılarını gösteren bir dizi tura katıldı. Bu turların sonunda gazeteciler kendi medya organlarında Çin'i olumlu bir şekilde tanıtan haberler yaptı. Çin, bölge halkıyla duygusal bağlar kurmak için kültürel etkinlikler ve festivaller organize ediyor. 2022'de Özbekistan'da düzenlenen İpek Yolu Film Festivali'nde Çin yapımı filmler baskın bir şekilde sergilendi. Festival boyunca Çin'in bölgede barışçı kalkınma politikaları izlediği mesajı yayıldı. Bir diğer alan Çin geleneksel tıbbı. Kazakistan'da 2023 yılında açılan bir Çin geleneksel tıp merkezi düşük maliyetli tedaviler sunarak yerel halktan yoğun ilgi gördü. Ancak bu merkezlerin çoğu Çin'in sağlık sistemini öven bir tanıtım kampanyası şeklinde işlev görüyor. Büyükelçiliklerin halkla ilişkiler çalışmaları da unutulmamalı. 2023'te Çin'in Özbekistan Büyükelçiliği Özbek gençlere ücretsiz Çince dersleri sundu ve kursların sonunda başarılı olanlara Çin'de tatil fırsatı hediye etti. Tüm bunların hepsi genç nesillerde Çin'e hayranlık duygusu oluşturulmaya yönelik. Bu da Çin'in kültürel nüfuzunun artmasına neden oluyor. Son yıllarda Çin, kuşak ve yol girişimi çerçevesinde sağladığı kredilerle Türkistan ülkeleri üzerinde ekonomik ve siyasi etkisini genişletiyor. Bu strateji genellikle borç tuzağı diplomasisi olarak adlandırılıyor. Bu kavram Çin'in geri ödemesi zor krediler sunarak borçlu ülkelerin stratejik altyapılarını devraldığı bir politika biçimini ifade ediyor. Çin, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkelerde etkili bir borç politikası uygulamakta. Bu ülkeler geri ödeme zorlukları nedeniyle stratejik altyapılarını veya doğal kaynaklarını Çin'in kontrolüne bırakma riskiyle karşı karşıya. Tacikistan'ın Çin'e olan borcu ülkenin toplam gayri safi yurt içi hasılasının %27'sine denk gelmekte. Bu ne demek? Yani Tacikistan bir yıl boyunca ekonomisinin tüm gücüyle çalışsa Tacikistan'ın resmi para birimi olan her 4 somoniden birini sadece Çin'e borcunu ödemek için ayırması gerekiyor. Bu ülkenin bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturuyor ve başka ihtiyaçlara kaynak ayırmasını zorlaştırıyor. 1884'ten beri Çin eşitsiz anlaşmalar kapsamında Çin hanedanının elinden alınmış 28.430 bin kilometre karelik Tacikistan toprağı üzerinde hak iddia ediyordu. 2011 yılında iki ülke arasında varılan bir sınır anlaşmasıyla Çin tartışmalı alanın %96'sı üzerindeki talebinden resmen vazgeçti. Tacikistan ise geri kalan %4'ü yani yaklaşık 1.137 bin kilometre karelik bir bölgeyi Çin'e devretti. Tacikistan'ın toplam yüz ölçümünün yaklaşık %7'sine tekabül eden bu alan Doğu Pamir bölgesinde Murgab ilçesindeki tartışmalı bölgeleri içeriyordu. Bu anlaşma Tacikistan'ın Çin'e olan borçlarının bir kısmını ödeyebilmek amacıyla yapıldı. Tacikistan'da Çin kredileriyle inşa edilen Duşanbe-Çanak otoyolu, Çin'in bölgedeki ekonomik nüfuzunu artıran bir diğer projedir. Ancak otoyolun işletmesi bir Çin şirketine verilmiş. Bu da Tacik hükümetinin gelir kaybına uğramasına yol açmıştır. Kırgızistan'ın Çin'e olan borcu yaklaşık 4 milyar dolardır ve bu rakam ülkenin bir yıl boyunca ürettiği tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinin %40'ını eşittir. Kırgızistan'ın Çin'e olan borcunun büyük kısmı Çin İhracat İthalat Bankası'na, Exim Bank'a ödenmekte. Çin, Kırgızistan'da önemli altyapı projelerini finanse ediyor. Şehirdeki enerji ihtiyacını karşılayan Bişkek Termik Santrali'nin modernizasyonu Çin kredileriyle gerçekleştirildi. Kırgızistan'ı elektrik enerjisi açısından daha bağımsız hale getirme amacıyla yapılan Datka-Kemin enerji hattı Çin finansmanıyla tamamlandı. Ancak kredi yükü nedeniyle ülkenin ekonomik dengeleri üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Kırgızistan borçlarını ödeyemezse ülkenin değerli maden yataklarının Çin'e devredilmesi olasılığı konuşulmakta. Çin'in borç politikaları Kırgızistan'da sinofobi yani Çin karşıtlığı olarak bilinen duyguların artmasına neden olmakta. Halk Çin yatırımlarının uzun vadede ülkenin egemenliğini tehdit edeceğini düşünüyor. Örneğin 2019'da Bişkek'te Çin'in borç ve yatırımlarına karşı geniş çaplı protestolar düzenlenmişti. Kazakistan'ın bankacılık sistemi geçmişten bu yana yapısal sorunlarla mücadele etmekte. Ülkenin finansal yapısı büyük ölçüde dış borçlara bağımlı. 1996 yılında Kazakistan'da yaşanan bir olay şok efekti yarattı. O dönemde Kazakistan'ın en büyük telekomünikasyon şirketi olan Kazak Telekom'un başkanı Serik Burkitbayev, şirketin tüm hesaplarını ani bir kararla başka bir bankaya transfer etti. Bu durum Kazpoçta Bank için büyük bir darbe oldu. Çünkü bankanın müşterilerinin günlük işlemleri için gereken nakit miktarını sağlaması gerekiyordu.
gerekiyordu. Kazak Telekom'un büyük miktarda para çekmesi, bankanın elindeki nakit stokunu bitirdi ve bu yüzden bankanın iflasına yol açtı. Burkitbayev devlet sırlarını satmak, zimmete para geçirmek ve hatta darbe hazırlamak gibi suçlarla itham edildi. Yabancı medyada çıkan haberlere göre bu olayın arkasında Çin'in olduğu iddia edildi. İddialara göre Çin, Kazakistan'ın finansal sistemini zayıflatmak ve kontrol altına almak için kasıtlı olarak bu tür müdahalelerde bulunmuştu. Bunun sonucunda Kazakistan kendi finansal sistemine güvenemediği için dış borçlara yöneldi. Bu olaydan sonra Kazakistan finansal destek için daha fazla Çin'e yöneldi. Çin, Kazakistan'a büyük krediler sağlayarak enerji, altyapı ve diğer stratejik sektörlerde daha fazla kontrol sahibi olmaya başladı. 2019'da Tokayev, Çin ile toplam değeri 22 milyar doları aşan 23 yatırım anlaşması imzaladı. Örneğin Atasu-Alaşanko petrol boru hattı Kazakistan'dan Çin'e petrol taşımak için inşa edildi ve Çin'in enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip. 2024 itibarıyla Çin, Özbekistan'ın en büyük alacaklısı. Özbekistan, Çin'e 3,8 milyar dolar borçlu ve Japonya ile Güney Kore'de sırasıyla 2,1 milyar dolar ve 900 milyon dolar borç vermişler. Ancak Özbekistan borçlarının bir kısmını farklı finansal kuruluşlardan alarak riskini azaltmaya çalışıyor. Örneğin Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar Özbekistan'a borç veren büyük kuruluşlar. Bu şekilde Özbekistan borçlarını farklı kaynaklardan alarak riskini yaymış oluyor. Özbekistan aldığı borçları karlı projeler için kullanıyor. Örneğin Çin'den aldığı krediyle Pop ve Angren şehirleri arasında bir demir yolu inşa edilmiş. Bu proje Özbekistan'ın borcunu ödeyebilmesi için yeterince karlı bir yatırım olarak görülüyor. Çin'den Orta Asya'ya göç 1990'ların başından itibaren farklı yollarla gerçekleşti. Bu göç dalgası özellikle Kazakistan ve Kırgızistan'da yoğunlaştı. Sovyetler Birliği'nin son dönemlerinde Çin ile yapılan vizesiz seyahat anlaşmaları bu akışı başlattı. Kazakistan 1994'te, Kırgızistan ise 2003'te bu anlaşmaları iptal etti. Çin'in batı bölgelerindeki fakir nüfus için Orta Asya daha iyi gelir elde edebilecek bir alan oldu. Özellikle inşaat, enerji ve ticaret sektörlerinde iş bulmak kolaylaştı. Özellikle Kazakistan'ın Almatı, Astana gibi büyük şehirleri Çin göçmenlerinin yerleşim merkezleri oldu. Han Çinlileri çoğunluğu oluşturur. Kırgızistan'da Çin göçmeninin bulunduğu ve sınır ticareti açısından önemli bir geçiş noktasıdır. Çin ürünlerinin taşındığı Bişkek ve Oş gibi şehirlerde önemli ölçüde Çin topluluğu yoğunlaşmış. Kazakistan, Çinli şirketlerin yatırımları ve iş gücü ithalatıyla karşı karşıya. Özellikle enerji ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Çinli firmalar kendi işçilerini beraberinde getiriyor. Bu durum yerel iş gücü piyasasında rekabeti artırmakta ve sosyal gerilimlere neden olmakta. Çin bu ülkelere yavaş yavaş Çinli nüfus yerleştirerek bölgenin sosyal ve kültürel yapısını değiştirmeye hedefliyor. Yerel halk göçün artmasıyla kendi kültürlerinin ve kimliklerinin tehlikeye gireceğinden endişe ediyor. Kırgızistan'daki yasa dışı Çinli göçmenlerin sayısı yaklaşık 50 bin 100 bin arasında. Çin, Pamir Dağları'nı tarihi olarak kendi toprakları arasında görmekte. Çinli yazarlara göre bölge 128 yıl önce Çin'in bir parçasıydı ve İngiltere ile Rusya'nın baskıları sonucu kaybedildi. Çin, Tacikistan'ın ekonomik zayıflığından yararlanarak bu tarihi hak iddiasını güçlendiriyor. 2011 yılında Tacikistan'la Çin arasında yapılan bir anlaşmayla Pamir bölgesindeki Margap'ta 1,158 kilometrekarelik alan Çin'e devredildi. Çinli gazeteci ve tarihçi Shou Yolo'nun kaleme aldığı bir yazıda Çin'in tarihi olarak Pamir bölgesi üzerinde hak sahibi olduğu ve bu toprakların Çin'e geri verilmesi gerektiğini açıkça belirtmişti. Dağlık Badakhşan, özerk bölgesi ise Tacikistan'ın doğusunda yer alır ve Afganistan'ın Vahan koridoruyla sınır komşusudur. Çin için bu bölge sadece coğrafi değil, aynı zamanda tarihi ve stratejik bir öneme sahip. Bölge, Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrine komşu olması nedeniyle Çin'in güvenlik ve kontrol politikasının merkezinde yer alır. Bölgenin dağlık yapısı ve Afganistan sınırına yakınlığı Çin'in Doğu Türkistan'daki güvenlik endişelerini artırmakta. Çin bu bölgedeki askeri varlığıyla Uygur Türklerinin ve diğer muhalif unsurların Doğu Türkistan'a sızmasını engellemeyi hedefliyor. Pamir Dağları ve Dağlık Badakhşan. Bu nedenle sadece Tacikistan için değil, tüm Türkistan ve dünya için kritik bir alarm noktasıdır. Çin, küresel stratejik hedeflerine ulaşmak için Türkistan bölgesine büyük önem atfediyor. Bu bölge, Çin'in Tayvan ve Pasifik'teki hedeflerine ulaşmasında kritik bir nokta. ABD, Çin'in yükselen gücünü dengelemek amacıyla Hint-Pasifik bölgesinde çeşitli stratejik ittifaklar ve politikalar geliştiriyor. Özellikle Quad, ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya gibi oluşumlar Çin'i çevreleme stratejisinin bir parçası olarak görmekte. Bu çevreleme politikalarına karşı Çin, Türkistan'da ekonomik ve askeri varlığını artırarak dengeleyici hamleler yapıyor. Çin,
Çin, Türkistan'dan gelen boru hatları üzerinden doğal gaz ithal ediyor. Tayvan'a yönelik askeri tatbikatların ve uçak gemisi operasyonlarının mali yükü bu ekonomik kaynaklar sayesinde karşılanıyor. Çin'in Türkistan'da geliştirdiği altyapı projeleri bir kuşak bir yol girişimi kapsamında Tayvan üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı artırdı. Şöyle ki Çin'in Pasifik'teki ada ülkelerine ekonomik yardım ve altyapı yatırımları sunarak Tayvan'ın diplomatik tanınırlığını azalttı. 2022 yılında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrasında Çin-Tayvan çevresinde geniş çaplı tatbikatlar düzenledi. Bu tatbikatlar sırasında Çin, Tayvan yakınlarında 11 balistik füze fırlattı ve savaş uçaklarıyla Tayvan hava savunma tanımlama bölgesini ihlal etti. Türkistan'daki enerji kaynakları ve ticaret gelirleri bu operasyonların finansmanını sağlıyor. Türkiye 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkistan'daki etkinliğini artırmak için yoğun çabalar gösterdi. Son dönemde Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ortaya çıkardığı jeopolitik çatlaklar Türkiye'nin bölgede daha aktif bir rol oynaması için yeni fırsatlar yarattı. Kuşak ve yol girişimine alternatif rotalar üzerine odaklanan Türkiye, Orta Asya ülkeleriyle lojistik ve enerji bağlantısını güçlendiriyor. Bu coğrafyada etkisini artıran Türkiye'nin yükselişi Çin'in bölgedeki çıkarlarına potansiyel bir tehdit olarak algılanmakta. Çin bu durumu kontrol altına almak için bazı stratejiler izliyor. Çin bu ülkelere ciddi altyapı yatırımları yaparak ekonomik bağımlılıklar oluşturuyor. Örneğin Kazakistan'da enerji projelerine milyarlarca dolarlık yatırım yapılmış ve bu ülkenin Türkiye ile gelişen ilişkilerinin önü kesilmeye çalışılmıştır. Bu projeler Türkiye'nin Türkistan'la olan kara bağlantısının önünü kesmeyi hedefliyor. Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı ile kurmaya çalıştığı bağları dengelemek için Çin-Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın etkisini artırma çabalarına odaklandı. Çin, Şii'yi Türkistan coğrafyasındaki ülkeler için daha cazip hale getirerek TDT'yi zayıflatmayı hedefliyor. Çin, Türkiye'nin tam üyeliğe geçiş yapmaması için diplomatik çaba gösteriyor. Çünkü Çin medyasında Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olması durumunda örgütün Batı etkisine açık hale geleceği yönünde haberler yapılıyor. Çin ayrıca Türk mallarının Türkistan pazarındaki rekabet gücünü zayıflatmak için daha ucuz ürünler sunuyor ve ticaret anlaşmalarını genişletiyor. Örneğin 2022 yılında Çin, Kırgızistan, Tacikistan üçlü ticaret anlaşması imzalandı. Bu anlaşma kapsamında Çin ürünleri Kırgızistan ve Tacikistan pazarına düşük tarifelerle girmiştir. Türk ürünleri ise fiyat rekabetinde geri kalmış durumda maalesef. Çin her ne kadar Türkiye'nin Türkistan'daki etkisini sınırlamaya çalışsa da Türkiye kültürel ve dilsel bağlarını stratejik bir avantaja dönüştürerek bu bölgede Türklük bilincini aşılıyor. TİKA, Türkistan'da Türkiye'nin kamu diplomasisi araçlarının başında geliyor. Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Türkmenistan'daki Sultan Sencer Türbesi gibi tarihi yapıların restorasyonu TİKA'ya ait. TİKA, Türkistan'da yerel yönetimlerin kapasitesini artırmak için kongreler ve eğitim programları düzenliyor. Örneğin Türkoloji projesiyle 14 ülke ve 3 özerk bölgede Türkoloji bölümleri kurulmuş, mevcut olanların altyapıları güçlendirilmiştir. Türkiye'nin kültürel bağlarını güçlendirmek adına faaliyet gösteren bir diğer önemli kurum ise Türksoy'dur. Türksoy, Türk dünyasının UNESCO'su olarak nitelendiriliyor. Nevruz kutlamaları ve Türk Dünyası Kültür Başkentleri projeleri Türksoy'un en dikkat çeken etkinliklerinden. Bu projeler Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini ön plana çıkararak halklar arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı eğitim ve gençlik projeleri ile Türkiye'nin Türkistan'la bağlarını güçlendiren bir diğer önemli kuruluş. YTB, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilere yönelik programlar düzenliyor ve bu öğrencilerin mezun olduktan sonra kendi ülkelerinde Türkiye ile köprüler kurmasını sağlıyor. Sonuç olarak Türkiye'nin yürüttüğü dil, tarih ve kültür odaklı projeler bölgedeki etkisini artırmayı hedefleyen stratejik bir yaklaşımı yansıtıyor. Türkistan uzun yıllar Rusya'nın arka bahçesi olarak kabul edilse de bölgedeki güç dengesi son 10 yılda ciddi bir değişim gösterdi. Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile başlayan ve giderek derinleşen zayıflığı Çin'in ekonomik yatırımları ve Batı'nın bölgeye artan ilgisiyle birleşerek yeni bir jeopolitik mücadele sahası yarattı. Ukrayna'daki başarısızlık Rusya'nın küresel etkisini sorgulatırken özellikle Kazakistan gibi ülkeler Moskova ile ilişkilerinde daha temkinli bir duruş sergilemekte. Çin ise kuşak ve yol girişimi kapsamında devasa altyapı projeleri ve enerji yatırımlarıyla bölgede ekonomik nüfuzunu artırmakta. Ancak Çin'in Uygur meselesi nedeniyle bölge halkları arasında artan hoşnutsuzluk Pekin'in kurtarıcı bir güçten ziyade sömürgeci bir algıya maruz kalmasına neden oluyor. Uzmanlara göre ABD ve Batı'nın bölgede yükselişi ise özellikle Trump döneminde Çin'e karşı geliştirilen sert güç stratejisiyle belirginleşecek. Trump'ın Çin'e yönelik ticaret savaşları, Tayvan meselesinde artan destek ve Hint-Pasifik stratejisi Washington'un Pekin'e karşı küresel bir cephe
oluşturma çabasını ortaya koymuş olacak. NATO'nun 2022 Madrid zirvesinde Çin ilk kez stratejik tehdit olarak tanımlanmıştır. Batı bu bölgedeki enerji altyapısını destekleyerek hem enerji bağımsızlığını güçlendirmek hem de Çin'in enerji tedarik yollarını sınırlamak istiyor. Trans-Hazar boru hattı gibi projeler Batı'nın bölgeye olan ilgisinin somut örneklerinden. Eğer Batı, Rusya ve Çin'in etkisini Orta Asya'da sınırlandırmayı başarırsa, bölge ülkeleri için daha bağımsız bir dış politika ve ekonomik çeşitlilik olasılığı ortaya çıkacaktır. Özellikle ABD'nin ekonomik destek projeleri ve Avrupa Birliği'nin Global Gateway girişimi bölgeye alternatif bir ekonomik model sunabilir. Bu da Türk dünyasının sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve politik olarak da daha bağımsız bir kimlik kazanmasına katkı sağlayabilir. Peki sizce Türkistan coğrafyası güçlerin jeopolitik mücadelesinde hangi yönde ilerleyecek? Yorumlarda fikirlerinizi bölüşün. Çin'in Türkistan'ı kuşat politikasını duydunuz mu? Xi Jinping'in Çin rüyası vizyonu sadece bir ekonomik atılım değil, aynı zamanda bu coğrafyaya yönelik bir hegemonya planını içeriyor.